Hanımefendiler ve beyefendiler, Texas'tan herkese selamlar. Bugün Türk müziğinin Batı müziği ve Batı müziği bestecileri üzerindeki etkisini konuşacağız. Türk müziği ve Batı müziği denince akla ilk gelen isim Mozart oluyor. Çünkü Mozart'ın bu konuda yaptığı bir çalışma var ki dünyada neredeyse bu müziği bilmeyen kimse yok. Hatta Mozart'ın adını hiç duymamış insanlar bile bu müziği duydukları zaman tanıyorlar. Peki bu müziğin bu kadar meşhur olmasının sebebi ne? Ve bu müziğin arkasındaki hikaye ne? Tabii ki sadece Mozart değil. Bir diğer önemli besteci olan Beethoven ve yine onun kadar önemli besteci olan Mussorgsky de Türk müziği ile ilgili, Türkiye ile ilgili, o dönemki Osmanlı ile ilgili müzikler yapmışlar. Hatta yine Chopin'in çağdaşlarından ve yakın arkadaşlarından bir tanesi olan Franz Liszt de hem İstanbul'u ziyaret etmiş hem de burada konserler vermiş bir besteci. Mozart'ın Türk Marşı olarak bilinen piyano müziği aslında K331 piyano sonatının son bölümü, rondosu. Zaten başta da Rondo alla Turca. Alla Turca formunda bir rondo. Bu müzik dünyada olduğu gibi ülkemizde de o kadar popüler ki telefon melodilerinden tutun da okul zillerine kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor, kulağımıza çalınıyor. Bu yüzden de hepimizin aşina olduğu müzik. Hangi müzikten bahsettiğimi bilenleriniz vardır ama ismen bilmeyip de melodisini bilenler için bir hatırlatma yapalım. Rondo alla Turca, daha popüler ismiyle Türk Marşı, Mozart'ın Türkiye ile alakalı tek yapıtı değil. Kendisini dinlememiş olanlar bile ismini mutlaka duymuştur ki bir de operası var Mozart'ın, Saraydan Kız Kaçırma. Aslında bu Saraydan Kız Kaçırma operası da bir Osmanlı sarayında geçen hikayedir. Saraydan Kız Kaçırma operası Mozart'ın eşi Konstantiye'ye bir düğün hediyesi olarak besteleniyor aslında. Mozart'ın o dönem Osmanlı ile ilgili bir konu seçmesi aslında hiç de enteresan değil. Çünkü o sıralarda Alman ve İtalyan operaları da böyle bir eğilimin içinde. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Osmanlı İmparatorluğu o dönemde bu operaların bestelenmeye başladığı dönemde Avrupa için artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkmış olması. Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın Türkiye'deki ilk temsili de 1959 yılında Ankara Devlet Operası'nda yapılıyor. Eserin bestelendikten sonraki ilk sahnelenmesi de 1782 yılında Viyana'da Mozart'ın orkestra şeklinde gerçekleşiyor. Eser bestelendiği zaman Mozart babasına mektup yazıyor ve diyor ki güfte çok iyi. Konu Türk, üvertür ve birinci perdenin finalinde korolara Türk müziği besteleyeceğim. Bu arada esere konu olan saray da bugün bildiğimiz Yıldız Sarayı. Beethoven'ın Türk Marşı'na gelince Mozart'ın Türk Marşı kadar popüler olmasa da aslında müzik dünyasında gerçekten çok bilinen bir parça. Ve hem piyano versiyonları hem orkestrasyonları defalarca yapılmış. Üstelik bu parça Beethoven'ın Türk esintileri, mehter esintileri taşıyan tek parçası değil. Beethoven'ın final senfonisi olan 9. senfoni ki aslında 10. senfoniyle başladı ama yarım kaldı. 9. senfoninin bir bölümünde de Beethoven mehter marşlarının ritimlerinden esinlenerek senfoninin bir bölümüne mehter marşı ekliyor. Benim bu eserlerin içinde en fazla dikkatimi ise Beethoven'ın 9. senfoniden hemen önce bestelediği Atina Harabeleri ismindeki oratoryo. Bu eserin bir bölümü için Beethoven bir ilahi besteliyor. Bu ilahide Hz. Muhammed teması var ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'den bahsediyor ve Hz. Muhammed ve Kabe hakkında övgü dolu sözler söylüyor. Sözlerine gelirsek ilahinin güftesinde Muhammed büyük peygamber ayı kollarının arasına aldın ve ikiye yardın, ışıltılı burağa binip 7. kat cennete uçtun gibi sözler var. Peki Beethoven hem Türk müziğine hem de bir derviş korosuna nasıl bu kadar hakim? 1654 yılında Paris'te
San Antonio isminde bir tane tüccar İstanbul'u ziyareti sırasında duyduğu mehter marşlarından bazı notaları Paris'te yayınlıyor. Beethoven da bu ilahisi için o notalardan faydalanıyor. Bu biraz benim yorumum ama işin bana göre bir diğer önemli kısmı da şu. Büyük Alman şairi Johann Wolfgang von Goethe bildiğiniz gibi Beethoven'ın çağdaşı ve aslında çok da iyi dostlar. Araları sonra siyasi bir durum yüzünden her ne kadar bozulmuş olsa da birlikte çok vakit geçiriyorlar. Goethe'nin de zamanında Hz. Muhammed için yazdığı şiirler söz konusu. Hatta Hz. Muhammed için bir tiyatro oyunu yazmışlığı da var. Fakat bu tiyatro oyunu sahneleyemiyor, engelleniyor. Daha sonrasında bunu kitap olarak da bastıramıyor. Basılı bir nüshasını yayınlayamıyor. Çünkü Goethe'nin o dönem yayıncılığını yapan insan bir mason. Tahmin ediyorum ki Beethoven Goethe'den Hz. Muhammed ve İslamiyet hakkında da bilgi aldı. Çünkü bu ilahinin bir bölümünde Hz. Muhammed'in Miraç mucizesinden de bahsediyor. İlahinin sözlerinin içindeki ışıltılı burağa bindin ve 7. kat cennete uçtun, başka yerden esinlenmiş olamaz. Ben bu ilahinin birkaç versiyonunu internette buldum ve dinledim. Birkaç versiyon dedim, birkaç farklı orkestra tarafından icrası. Eserin orijinal güftesi Almanca. Ben bu Almancadan Türkçe'ye çeviri yaparak şimdi size bundan biraz örnek etmek istiyorum. Müzikal olarak her ne kadar Türk müziğiyle çok uyuşmasa da ya da Türk müziğinden çok fazla esintiler taşımasa da bir sergiden Tablolar isimli çalışmasıyla çok meşhur olmuş Mussorgsky'nin de Türkiye'deki Kars iliyle ilgili bir marşı var. Tam ismi Capture of Kars. Şimdi bundan ufak bir kesit dinleteceğim size. Bir başka Türkiye ve Türk müziği macerası da Franz Liszt'in başından geçiyor. Bildiğiniz gibi Chopin'in çağdaşı ve çok yakın dostudur. Franz Liszt de 1847'de İstanbul'a geldiği zaman Abdülmecit'e büyük hayranlık duyuyor. Abdülmecit de Franz Liszt'e büyük hayranlık duyuyor. Abdülmecit zaten opera hayranı bir padişah. Franz Liszt İstanbul'da 5 hafta kalıyor ve bu süre boyunca piyano ve nota tüccarlığı yapan, yani basıp satan Alexander Kommendinger isimli bir adamda kalıyor. Liszt'in 5 hafta boyunca kaldığı evde Beyoğlu'nda Nuri Ziya Sokak'tadır. Tıpkı Beethoven gibi Franz Liszt de o dönem İstanbul'un dervişlerinden çok etkileniyor ve Derviş isminde bir beste yapmaya başlıyor ama bu besteyi asla tamamlayamıyor. Dolayısıyla bugün bu parçayı ismen bilsek de maalesef dinleyemedik. Gördüğünüz gibi Türk müziği aslında öyle güzel bir müzik ki, o kadar güzel makamları ve melodileri var ki bütün dünyayı etkileyebiliyor. Mozart, Beethoven, Mussorgsky, Liszt gibi büyük besteciler Türk müziğinden olması gerektiği gibi beslenmeyi bilmişler. Aslına bakarsanız Chopin hayattayken hiç Türkiye topraklarına gelmemiş olsa bile Türk müziğinden etkilenmiş bir besteci. Bazı bestelerinde özellikle çok böyle makamsal tınılar, melodiler duyabiliyorsunuz. Lakin resmi olarak isimlendirilmediği için Türkiye ya da Türk müziğiyle kesin ilişkili bir bestesi var diyemeyiz. Chopin kendi ülkesinin milliyetçisi. Videonun sonunda bir de duyuru yapmak istiyorum. Şu anda kanalda 4 tane ayrı katıl aboneliği seçeneği var. Bu 4 farklı katıl aboneliği içerikleri hakkında da hafta sonu yeni bir video yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.